Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolayca yapabileceğiniz çok lezzetli fırında etli patlıcan yemeği tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle 1 kilo kadar patlıcanı alacalı şekilde soyup videoda gördüğünüz gibi bir parmak genişliğinde halka şeklinde doğrayalım. Doğradığımız patlıcanları derince bir kabın içerisine alıp üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve üzerini geçecek kadar su ekleyip bir tabak kapatarak 20 dakika kadar acısını salması için bekletelim. Bu sırada yemeğimizin etini hazırlayalım. Düdüklü tencereye 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı alıp eritelim. Eriyen yağın üzerine yaklaşık 750 gram kadar dana kuşbaşı eti alalım. Yüksek ateşte ara ara karıştırarak kavuralım. Gördüğünüz gibi rengi dönmeye başladı ve et kendi suyunu bırakmaya başladı. Bırakmış olduğu kendi suyunu tamamen çekene kadar yüksek ateşte ara ara karıştırarak kavuralım. Videoda gördüğünüz gibi et kendi bırakmış olduğu suyunu çekti. Bu aşamada ocağın altını biraz kısalım. Ve üzerine 2 adet orta boy, yarım ay şeklinde doğranmış kuru soğanı ekleyelim. Soğanlar hafifçe yumuşayana kadar orta ateşte kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edelim. Üç adet orta boy domatesi kabuklarını soyup iri şekilde doğrayıp üzerine ekleyelim. 4-5 adet sarımsağı da yine iri şekilde doğrayıp ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar karabiber ve 1 çay kaşığı kadar kimyon ekledim. Birkaç dakika daha kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyip karıştıralım. Ve düdüklü tencerenin kapağını kapatalım. Tencerenin düdüğü çıktıktan sonra kısık ateşte 25 dakika kadar pişmeye bırakalım. Etimiz pişerken bu sırada patlıcanı hazırlayalım. Buzlu suda bekleyen patlıcanları süzgece alıp iyice süzülmesini sağlayalım. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar yağla yağladığımız fırın tepsisinin üzerine alalım. Üzerine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip her tarafına yağ gelecek şekilde güzelce karıştıralım.
Patlıcanlarımızı ne kadar güzel yağlarsak o kadar güzel kızaracaktır. Daha sonra patlıcanları tek sıra halinde tepsinin üzerine yerleştirelim. Üzerine 4-5 adet sivri biber ekledim. Yine biberleri de güzelce yağlayalım ve tepside kalan boşluklara biberleri yerleştirelim. Ben patlıcanı fırında kızartmayı tercih ediyorum. Yemeğimizin daha hafif olması için. Sizler isterseniz yağda da kızartabilirsiniz. Daha sonra 225 derecelik ısınmış fırında patlıcanlar hafifçe kızarana kadar pişmeye bırakalım. Çok fazla kızarmasına gerek yok. Hafifçe kızarması yeterli olacaktır. Kızaran patlıcanları fırından aldım. Biberleri üzerinden alalım. Yemeğimizin üzerini süslemek için kullanacağım. Daha sonra patlıcanları yemeği yapacağımız tepsinin içerisine alalım. Ben büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Patlıcanları borcama güzelce yayalım. Bu sırada düdüklü tenceredeki etimiz pişti. Ocaktan alalım ve tencereyi soğutarak kapağını açalım. Gördüğünüz gibi etimiz gayet güzel pişmiş, yenecek kıvamda pişmesi gerekli. Daha sonra borcamdaki patlıcanın üzerine eti dökelim ve eşit şekilde yayalım. Önceden kızarttığımız biberleri de üzerine yerleştirelim. Bir adet yağlı kağıdı ıslatarak avucumuzun içinde buruşturalım ve yemeğin üzerine yerleştirelim. Daha sonra 180 derecelik ısınmış fırında patlıcanlar yumuşayana kadar pişmeye bırakalım. Ben yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Yemeğimizi fırından alalım ve pilavla birlikte sıcak sıcak servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi gayet güzel pişti ve çok lezzetli bir yemek oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.